Arkadaşlar merhaba. Merhaba herkese. Şu an Hanöfer Tarihi Tren Garı'nın önündeyiz. Yeni rotamız Hanöfer. Evet, Hannover'e geldik. Bugün bir günde gezeceğiz Hannover'i. Zaten biliyorsunuz burası da 2. Dünya Savaşı'nda çok hasar aldığı için ne yazık ki tarihi noktaları da ve kalıntı yerleri çok yok. Evet. Gezebildiğimiz kadar gezeceğiz. Aslında biraz da alışveriş yapacağız. Aynen, evet. Bir de şöyle bir şey var. Biz şu an geldiğimiz tarih itibariyle 8 Haziran. Cumartesi gününe denk geliyor. Pazar günü zaten Almanya'da alışveriş yapabileceğiniz yerler kapalı. Biz o yüzden alışverişin de büyük bir kısmını burada yapacağız. Evet. Hafta sonu için geldik çünkü. Evet, buradan da Buradan yarın da Hamburg'a sabahtan geçiyoruz. Hamburg'a geçiyoruz. Orada da Evet. çekim yapacağız. Şimdi hemen biz şehir turuna başlayalım. Evet. Zaten çok gezilecek yerleri aslında yok. Aynen. Sonra da alışverişimize Yani konsantre hava durumundan biraz bahsedelim bence. Evet. Şu an mesela kapadı. Biz bir hırkayla geldik. Ekstra ben ceket aldım üşüdüğüm için. Bir güneş açmıştı o otelden çıktığımızda. Çok güzeldi hava. Hem ceket çıkardım hem hırkayı çıkardım. Şu an güneş kapadı mesela, rüzgar esmeye başladı. Biraz değişik bir havası var. Evet arkadaşlar, bu arada vloglarımızı sağ olun izliyorsunuz. Ama ne yazık ki izleyenlerin çoğu kanala abone olmuyor. Şu an aşağıda görmüş olduğunuz hesaplarımızı Evet. takibe alırsanız çok mutlu oluruz. Yani beğeni ve yorumlar da bizim istatistiğimizi artıracak şeyler. Lütfen onları da yapabilirseniz çok teşekkür ederiz. Evet, anlık olarak eşim de Instagram hesabından paylaşım yapıyor. Evet, Instagram'a da abone olursanız, yani takip ederseniz Instagram'dan bizi seviniriz. O zaman Hanöfer turu başlasın. Başlasın. Tren garını sırtımıza verdiğimizde dümdüz gidiyoruz bu caddede. Burada alışveriş yapabilecek yerler var. Evet. Hepsi peş peşe aynı yerde konumlanmış. O yüzden o kısım da kolay olacak sanki. Hayatın Five Guys var. Evet, Five Guys. Biz Five Guys'ın patateslerine bayıldık bu arada. Evet. Hani hamburger güzel, okey, ama patates gerçekten farklı Başarılı. yani. O zaman akşam yemeğimiz burada. Olabilir, neden olmasın. Bu arada burada da çok fazla dışarıda yaşayan insanlar var Evet. yani. Çok fazla var. Benim de dikkatimi çekti. Biz bu arada arkadaşlar dün akşam geldik Evet. ama yorgunluktan hemen otele attık kendimizi. Dün gece diyelim hatta. Gece geldik. Gece operasyonu yaptık Evet. açıkçası. Şafak operasyonu gibi oldu. Saat 10'da uçuşumuz vardı. Oradan yaklaşık 3 saat sürüyor. Buraya geldik işte 1-1,5 gibiydi sanırım. Sonra hemen bir havalimanından trenle merkeze geldik. Bu tren istasyonuna. Otele vardığımızda saat 3'tü. Evet arkadaşlar, çok değişik çöp kovası var. Bidon, turşu bidonları var. Tencere var. Helal olsun. Sanatçı abimiz saçları da güzel. Evet arkadaşlar, şu an arkamda görmüş olduğunuz bina Old Town Hall diye geçiyor. Burası eski belediye binası. Hemen yan tarafta da görmüş olduğunuz kilisede Market Church diye geçiyor. Burası Old Town bölgesi. Gezmeye devam edelim. Evet, şimdi Market Church'ün içine giriyoruz. Bakalım.
Bu arada giriş ücretsiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, görmüş olduğunuz çeşme de Oscar Winter Çeşmesi. Hemen arkada da Hanover'ın müzesi bulunuyor arkadaşlar. Hemen arkasında. Arzu ederseniz de girebilirsiniz. Muhtemelen onun içeri girişi ücretlidir. Biz bakacağız mı hayatım oraya? Hayır. Bakmıyormuşuz. Arkadaşlar Old Town'da geziyorduk. Burada dikkatimizi çeken bir şey var. Kuşlar bayağı yukarıdan aşağıya salıyor. Hatta eşim şu an onunla uğraşıyor. Yani öyle bir pat diye düştü yani. Şok oldum. Taş falan bir şeyler düştü sandım. Bir baktım direkt ceketimde kuş pisliği. Kolumda da böyle ıslaklık. Neyse ki ucuz atlattım ama buralarda dikkat edin. Kuşlar gerçekten affetmiyor diyebiliriz yani. Belki de kısmetin açılacak, bilmiyorum. Parayı bulacaksın. Meydan çok hoşumuza gitti bizim. Böyle eski tarihi ruhu hissedebiliyorsunuz. Bir de şöyle kafeler var ve sandalyeleri şezlong gibi. İnsanlar böyle güneşleniyor buradan da. O yurt dışında bir böyle havalar güzelleşince hemen insanlarda bir güneşlenme ihtiyacı olduğunu gördük yani bunu gözlemledik. Arkadaşlar şu an ismini tam telaffuz edemiyoruz ama onu açıklamalarda paylaşacağım. Çan Kulesi'nden sesler geliyordu. Şöyle gelmişken çekeyim. Burası kilise miydi hayatım? Evet. Burası da kiliseymiş. Hemen parkın yanındaki. Dışı daha güzel içine göre. Thank you. Thank you. Burada performans da sergiliyorlar galiba. Evet. Şanslıyız hayatım. Kapanırken geldik. Evet. Abi de bizi kırmadı Aynen sağ olsun. kapalı dedi ama çekebilirsiniz dedi. Sorun Evet. değil dedi. Sorun çıkarmadı. Bu arada dışı çok güzel. Şu dışından da çekelim. Yani bu bulunduğu yer işte Eskişehir tarafları yine her zamanki gibi farklı olan güzel yerler. Seninle konuşuyorduk şey dedin. İngiltere ve İskoçya havası var diyordun. Demiyorum, hayır. Evet, kilisenin de dışarıdan görüntüsü bu şekilde. Bu arada arkadaşlar şanssız yani havada şansımızı açtı. Şu an eşimle tişörtlerle geziyoruz. Evet, biraz hırka yükümüz var. Yani Bu arada tahminimden daha çok beğendim burayı, biliyor musun? Özellikle Evet. Old Town bölgesi, eski tarafları. bu taraflar güzel ama ufak yerleşim yerleri. Sevimli yani. Çok büyük beklentiyle gelinmezse bence beğenilecek yerler Tabii. zaten. Kafeleri de çok hoş bu arada arkadaşlar. Ya, sokaklardaki temizlik vesaire bunlar da. Her yere zaten evet. yürüyerek gelebiliyorsunuz. Bu bölge daha böyle minnoş minnoş yani. Nasıl anlatsam bilemedim. Sanki şehirden ayrılmış gibi.
Böyle bir yazlık kasabaya gelmişsin etkisi uyandırdı bende. Evet, ben de çok beğendim. Şu eski evler, eski tarz mimari çok güzel gözüküyor yani. Bu görmüş olduğunuz surlar da Hanover şehrini çevreleyen surlardan kalan kısım oluyor. Hemen nehrin kenarında. Şimdi nehri de gösteririz size. Bugün cumartesi olduğu için böyle bir antika pazarı da var. Evet, tarihi Şurada eser şeyler de var. Nehre de bakalım hayatım. Böyle değişik bir etkinlik de var. Bir yerlerden böyle megafondan sesler geliyor. Aa, çok güzelmiş. Evet. Bak şu karşıda bir etkinlik var. Oraya Böyle gidiyor. aşağıda restoranlar da var görüyorsunuz. Böyle çok tatlı, keyifli bir yer. Şurada köprü de var aşkım. Kano yapanlar var, görüyorsun. Evet. Şurada muhtemelen tarihi bir köprüsü var. Eski. Evet, güzel. Çok keyifliymiş burası. Aynen. Hoşuma gitti benim de. Arkadaşlar, Plas Ander Basilikası'nın etrafını tavaf ettik resmen. Ama girilecek kapıyı bulamadık. Bir tane kapı var ön tarafta. Orası da kapalıydı şansımıza. Yapacak bir şey yok hayatım. Artık başka sefere gelirsek çekeriz. Yani zaten tesadüfen bulduğum bir yerdi. Yeni rotamıza doğru gidelim. Ya bu arada şehrin içinde böyle ağaçların olması çok güzel değil mi ya? Bayağı da bunlar Güzel. yaşlı ağaç. Ağaçlar da var. O binaların üstünde de deminki yerde vardı ya yeşil yeşil. Ne kadar güzel görünüyordu. Biz İstanbul'da yeşilliğe hasret kaldık. Bir şey daha söyleyeceğim bu arada. Bayağı sakin değil mi ya? Evet. Biz bence sakinliği seviyoruz. İspanya turundaki Valencia da böyleydi, sakindi. Geceleri değildi ama. Evet, Altında geceleri bir değildi. kafe vesaire varsa ses Sabahlara geliyordu. kadar ses alıyorduk. Ama burada gerçekten çok sessiz yani. Şöyle gidebiliriz. Şurada Tamam, da bir oradan saat kulesi gidelim. var. Bu arada arkadaşlar, dün kaldığımız otelden de çok memnun kaldık. Dediğim gibi, kamerayı çevireyim şöyle. Onun da zaten bilgilerini açıklamalarda paylaşacağız. Yani biz Hannover'dekinde kalıyoruz. Almanya'nın birçok noktasında var. Başka ülkelerde de olabilir. Radisson grubunun oteli zaten. İyi bir otel. Yani çok minimal aslında. Gardırop vesaire yok odada. Bizim için sorun değil ama zaten 2 gün kalacağız. Temizliği çok güzel. Çarşaflar, yastıklar vesaire zaten bembeyaz yani. Otelin mimari, iç dizaynı da çok hoştu bu arada. Evet. Ufak olmasına rağmen gerçekten güzel yerleştirmişler. Bayağı memnun kaldık. Evet. Tren garına da yakındı ama gece tabii biz 2,5-3 civarı gittiğimiz için yollar biraz şeydi. Sessiz, sakindi. Sessiz, sakindi. Tabii Biraz sıkıntı akşamları gezerseniz biraz daha ekstradan dikkatli olmanız gerekiyor. Ama ben yine çok problem olacağını düşünmüyorum. Evet. Hani o evsizler de kendi hallerinde takılıyorlar. Yani o Kimse- tren garının çevresinde her Vardı. yerde oluyor bu arada. Evet. Başka ülkelerde de görmüştük zaten. Biz yeni rotamıza doğru ilerleyelim. Ama yani inanın şu sokakları görmenizi çok isteriz. Evet. Gerçekten huzur verici bir yapısı var. Kuş sesleri var. Eşime gerçi kuşlar saldırı yaptı ama Evet, az önce. o çok hoş olmadı. Yani ufak hani internette gördük 3-4 saatte şehir gezilebilir falan yazıyorlardı. Öyle hakikaten yani. Tarihi yerleri çok kısa sürede bitirebilirsiniz. Çünkü onun da sebebi arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'nda çok büyük yaralar aldığı için tarihi dokusunun çoğunu kaybetmiş. Evet, çok fazla bombalanan Çok bombalanma şehirlerden birisi. olduğundan dolayı ne yazık ki yok.
Biz de olabildiğince gezmeye çalışıyoruz. Bu arada yol boyunca tarihi kiliseleri görebiliyoruz. Evet. Burası St. Johannes diye geçiyor. Almanca adını da yazarız. Evet, açıklamada zaten belirtiriz onu da. Kapı açık gibi görünmüyor da biz Şu an artık... biz... Burada kiliselerin içinde çok bir şey yok bu arada. Evet, yani öyle Yani. çok... Hani düz, sade bir mimarisi var. O yüzden içine girmek için de bakınmayalım, boşlara vakit kaybetmeyelim. Evet. Ama Çünkü dışarıdan baktığında doku vesaire güzel. zaten dışının bence ihtişamı ne yazık ki içeride gördüklerimizde hiçbirinde yok. Şu an 2-3 tanesine girdik. Yani bu kısmın mimarisi bu şekilde. Arkadaşlar bu arada dikkatimi çekti. Bu tarz çok eski yaşlı araçlardan ama yani iyi durumda. Bakın burada zaten yazıyor. 1954 Fransız yapımıymış. Modeli Renault'ymuş. Renault 4 CV. İlk kez gördüm. Bu arada bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Yakınına gidebilir miyiz acaba? Ya bu gördüğünüz anıt yaklaşık 46 metre yüksekliğinde. 1829'da başlayıp 32'de tamamlanmış. Etrafı çevrelenmiş, girilemiyor galiba. Normalde üst kata tırmanılabiliyormuş ama zaten o belirli bir zamanlarda açıyorlarmış. Genelde kapalıymış. Yani biraz bakmamışlar açıkçası bu tarihi yapıya. Evet, çok ilgilenilmemiş. Dışı da zaten iyi görünüyor. Şu an herhalde yeni restorasyon yapacaklar. İnternetten baktığımda zaten bu çevresine göçmen konteynerleri falan koymuşlar. İnsanlar bayağı tepkiyle yorum yazmıştı. Şu an göremiyoruz. Kaldırmışlar herhalde Evet, ama etrafında bir şey var, yani bir inşaat olayı var. Birazcık şöyle yakınlaşmaya çalışalım. Yani aslında bayağı güzel bir anıs bence. Bir de biraz şehrin ortasında mı kalıyor burası? Dışında mı kalıyor? Yani Old Town'un bir tık dışında gibi. Waterloo diye geçiyor bu bölge. Anıtın adını da yazarız yani internette görünen şekliyle. Belki sizin geldiğinizde umarım açık olur. Yani çok sanmıyorum. Senelerdir böyleymiş galiba. Google yorumlarına bakarsanız insanlar biraz tepkili bu duruma. Zaten kalan çok az eserleri var. Tarihi eserleri. Buradan baktığımda bayağı yüksek ve yani o tepeye çıkıp bir şehri gözlemlemeyi isterdim ben. Evet, onun dışında başka bir şekilde de yapabiliyorlar hayatım. Belediye binasında da çıkıyorsun. Belediye binasının tepesinden de bir ücreti var. O ücreti ödediğinizde şehri panoramik olarak görebiliyorsunuz. Onun da bilgilendirmesini yapalım. Şu an biz daha buna fazla yaklaşamıyoruz çünkü yaklaşacağımız alan kalmadı ne yazık ki. Ya şurada var belki şu bisiklet karşı yolu. yola geçebiliriz. Bisiklet yolu vesaire var ama zaten aşağıdan çekildiğinde tam net görünmeyecek. Evet. Çok yüksek olduğu için bu açı biraz daha doğru. Arkadaşlar, nehir huru da atılıyor muhtemelen. Kanollarda geliyorlar. Sohana Parkı'nın içinde kanollarını taşıyorlar sağ taraftan şu şekilde. Bu size az önce göstermiş olduğumuz nehirin başlangıç noktası. Şimdi biz belediye binasına doğru gidiyoruz. Bu arada şehirde o kadar çok bisiklete biniyorlar ki ve kurallara gerçekten çok dikkat ediliyor. Sinyal verilirken bile elleriyle işaretler gösteriyorlar. Turuncu renkte ambulans. Evet. Bekliyoruz.
Hemen hemen şehir turunu bitirdik gibi değil mi hayatım? Evet. Yani görebileceğimiz yerleri gördük ettik. Bizim için bu daha iyi bir şey tabii ki de. Hafta sonu geldiğimizden ötürü pazar günü mağazalara bakamayacağız. Alışveriş kısmı için ben heyecanlanıyorum şu anda. İlgi alanı orası çünkü. Evet. Ya Kim? İspanya'da istediğim gibi gezemedim ben. Doğru. Alışverişe gün ayırmadık. O kadar hızlı baktım ki bu benim performansım için çok düşük yani. Şimdi bakacağımız bir iki nokta kaldı. Oralara da baktıktan sonra Yani insanlar, ya şu bisiklet olayı gerçekten çok güzel. çok güzel oturmuş. Biz de geçiyoruz bu Evet, arada evet, yeşil geçiyoruz. yandı. Ve her yerde var mesela. Şimdi İstanbul'u düşün. İstanbul gibi büyük şehirde sadece sahillere koyuyorlar. Sadece sahilde insanlar hobi olarak bisiklet kullanabiliyor. Burada ama bir ulaşım şekli olarak. Evet, adam kendisini araç Evet. olarak Ki bu şehir küçük olduğu için çok da mantıklı. Bence. Ben de Zaten, yaşasam bisiklet kullanırım. dikkat ettiysen araç sayısı da bence çok fazla yok. Normal. Çok büyük bir yoğunluğu da yok. Evet. İnsanlar bisikleti tercih ediyorlar. Evet. Ve aileler de mesela Evet. arkasına işte çocuğunu oturtmuş vesaire. O çocukların konduğu bisikletlerden de çok gördük. Şansımıza da havanın güzelliği. Evet, çok güzel. Yani ben biraz daha soğuk bekliyordum Almanya'yı. Derece baktığımda İstanbul'la 10 dereceden fazla fark vardı. Şu an İstanbul'da yanıyoruz. Bugün 22 dereceyi gösteriyordu öğle saatlerinde. Şu an saat 3'e mi geliyor? Tam bilmiyorum ama. Bir Bir buçuk miymiş? falan. Aa, iyi. Akşama doğru şey olur ama. Bir de burada hava erken kararıyor diye biliyorum. Burada müze varmış. Sanırım şurası müze girişi. Burası da bir müze ama dışında bir restorasyon çalışması var. Belediye binası da karşımızda. Orada da var restorasyon. Orada da var. Her tarafta var. Yani bu kaç yere gittik, her yerde de bir restoran çalışması. İtalya'da da vardı, İspanya'da da vardı. Restoran dedim ya, Evet restorasyon. aşkım, karnın acıkmış. Restorasyon Evet. demek istedi. Bozmadı bilerek. Ne dedim farkında değilim, biraz yoruldum çünkü. Şehir küçük, geziliyor ama tabii yoruyor. Biz biraz da kendimize ekstra vakit kalsın diye hızlı yürüyoruz. Şu değişik taşlar var. Bunlarda baksana aşkım, göz yapmışlar gibi. Evet. Figür vermeye çalışmışlar. Burada yazıyor da anlamıyoruz ki, her yer Almanca arkadaşlar. Alman. Hiç The Gross Family aile bir şey diyor ama Grosse Familie. Yani aileyi betimlemişler herhalde. Almanca Enteresan. bilenler yorumlarda yazsın. Hiç yani buraya turist gelir arkadaşlar, bir İngilizce yazalım diye düşünmediniz mi? Yazmışlar hayatım, bak bir sürü restoran. Restoran para kazanacak ya, o yüzden yazmışlar. Ama marketlerde falan da yazmıyordu. Dikkat Evet. ettin mi? Ettim. Gerçi Türkiye'de yazıyor mu? Türkiye'de de yazmıyor muhtemelen. Bize Almanca şu anda çok farklı geldiği için zor geldi. Evet, geldik. Belediye binası. Burası New Town Hall diye geçiyor. Diğer gittiğimiz o kilisenin karşısındaki bina eski belediye binasıydı. Burası da yeni. Evet, şu bisikletin güzelliklerine bak ya. Şimdi Şöyle. neresi bisiklet yolu mesela şimdi burada? Kırmızıyla bir şeyler Bence yazmışlar. sol ama. taraf. Bak, bir information diyor. Tuvalet. Bir de kafe. Ha, kafe. Böyle bu şeridi takip edince herhalde ulaşıyoruz. Evet, insanlar çekime gelmiş belediye binasının oraya. Sağlam bir çekim yapılıyor galiba. Düğün fotoğrafçısı olabilir mi? Olabilir. Biz de şöyle karşıdan çekimimizi yapalım hayatım. Evet. Sonra içine bakarız.
Bu arada arkadaşlar belediye binasının içinden asansörle çıkış var yukarıya doğru. Kuş bakışlı şehri görebiliyorsunuz Hana Bey'i. Şu an Rothhouse'un içinden girdik. Belediye binası. Gelin ve damat fotoğraf çekimi yapıyor. Evet arkadaşlar. Yetişkinler kişi başı 4 euro ile hayatım. Evet. Biz şimdi kuleye çıkacağız. 2 kişiye 8 euro verdik. İkinci kattan çıkacaksınız dedi. Artı market var dedi. Üçüncü kat dedi. Üçüncü Direkt kattan asansörle çıkabiliriz aslında ya. çıkabilir miyiz acaba? Bas bakayım. Çalışıyorsa dene bakalım. Kadın ısrarla merdivenle dedi. Üçüncü kat, ondan sonra asansör dedi. Bakalım. Geldi hadi. Bakalım. Bence en üst kata çık hayatım. Üçüncü kat zaten. Heyecan dorukta. Bakalım. Bakalım çıkacağız mı? Ben çıkamadık. Ne oldu? Çıkmıyor galiba. Öyle mi? Aşkım gel gel. Kadın o yüzden Çalışanlara diyormuş. özel mi acaba? Anlamadım ki. Evet, tırmanıyoruz. Yani ben ısrarla merdiven çıkmak istemediğim halde çıkmak durumunda kalıyorum. Neyse Maalesef. çok bir şey yok. Evet. Güzel, biz de çekelim. Buralar güzel çıkıyor galiba. Şöyle göstereyim. Ha, Hanover'ın tarihçisi herhalde. 1689 yılındaki hali. 1939 yılındaki hali. Burası da belediye binasının içi. Şehrin mimarisiyle ilgili Kroki var. kroki var hayatım. Bak buradan 1689'dan başlıyor. Evet. Giderek güncel tarihe geliyor. Evet, bak şurada damat var hayatım. Damat orada balkonda bekliyor. O başka bir damat. Şu merdivenlerde de başka bir çift var. Allah hayırlı mutlu etsin. Haydi biz çıkalım. Evet sonunda geldik ama bekliyoruz. Oy, nefes nefese kaldık. Biz şu kuleye çıkacağız galiba değil mi? Evet. Buradan oraya. 3 kat merdiven çıktık ama. İnşallah sırası hızlı gelir. Musst du richtig kreativ hier werden. Oh, ja, hızlı ich spüre, dass wir yazıyor. schräg stehen. 20 kilometre. Ich bin hier richtig. Ha 20 metre yükseldi. Hızlıymış pardon. Oh, ist das die richtige Tür schon? Da oben? Ja. Nee, die wird Çok enteresan. İçeriye Bir şey diyeceğim lan çok garip değil mi? Yamuldu. Yamuk gidiyor. Zaten şeyde de eğim var. Evet. Hat auch Şu an hayatım bak burada da dass man sieht, dass kaç metre çıktığını gösteriyor. 6 metre 37. O ama 3. kattan itibaren 40 metre rahat çıkıyor. 41. Tam 42 metre arkadaşlar. Bindiğimiz yerden sağ taraftan çıkacağız herhalde. Altılı. O daha buradan da çıkılıyor yukarı. Enteresan. Evet kuleye çıkıyoruz. Sonunda yaklaşık 1 saat bekledik. Evet arkadaşlar. Aa bak şu görünen. Buradan sonra en son oraya gideceğiz. O Evet tek noktamız orası. tarihi kilise. Aşağıya bakamıyorum ciddi söylüyorum. Bayağı yüksek. Oh çok gerçekten. Burası Market Church'tü. Öyle miydi? Evet orası. Ha
Aynen yanındaki de bak görünüyor. Hı hı. O eski belediye binası. Orayı çekmiştik biliyorsanız. Sonra yanındaki saat kulesinin olduğu yer, oradaki church'e de gittik hemen sol tarafında. Sonra şurada bazilika vardı biliyorsunuz. Oraya gittik. Kapalıydı Evet. orası. Şöyle yanındaki şunun önünden geçtik galiba. Hayatım şöyle bir geldik. öne geçeyim. Saçların Tamam, uçuyor. Çok ay. yaklaşma. Sen de dikkatli ol. Çok Şöyle rüzgar esiyor. panoramik olarak gösterelim. Ne kadar hırka varsa giyeyim şu anda. Şöyle devam edelim Evet, istiyorsan evet. sağ tarafta. Aa, çok güzel. Evet burası da arkadaşlar sonradan olan yapay gölet. Wahrscheinlich auch für Musikfestivals und sonst irgendwas geeignet. Leider ist die Ferne. Burası yapay ama şurası doğal olabilir mi? Evet şu ilerideki doğal, O yani. burası yapay. Ama galiba orası da ben yapay diye biliyorum. Olabilir. Şurada Ördek sürüsü çok evet tatlı. çok güzel. Şurada bir tane muhtemelen futbol sahası var. Tam karşıda. Arkadaşlar buraya çıkmak için yaklaşık 1 saat bekledik. Evet. Kişi başı yetişkin 4 lira. 4 euro veriyor. Çocuklar 3,5 euro veriyor. Ama manzarası için değer gerçekten. Evet. Beğendim. İnerken de şimdi asansör için yine sıra bekleyeceğiz. Bu parkın olduğu yer Marş Park diye biliyorum. Marş Park olması lazım. Evet. Marş Park. Evet sağımızda belediye binası. Burası da arkadaşlar Marş Park oluyor. Yapay bir tane gölet de var. İnsanlar burada uzanmışlar, dinleniyorlar. Kahvaltı yapan da var, piknik yapan da var. Hanover'ın güzelliği şöyle söyleyebilirim. Yeşillik alanlarını gerçekten korumuşlar. Ve şehrin içinde oldukça fazla. Belediye binasının arka taraftaki yüzü. Aşağıda da kafe var bu arada. Yolunuz düşerse bir kahve içersiniz. Şimdi gölete doğru ilerliyorum. Miniş bir köpek var. Bize bakıyor. Çok tatlı. Hanover şehrinin 1939 yılındaki hali, İkinci Dünya Savaşı'na katılmadan önceki minyatür hali bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndaki halini gösteriyorum. Şuradan geçelim. İnsanlara da rahatsızlık vermeyin. 1945. Bakın şehirde neredeyse sağlam yapı 3-5 tane bir şey kalmış. Bunu da minyatür bir şekilde örneklemişler. Güzel bir çalışma olmuş ama. Evet biz buradan son rotamıza doğru ilerliyoruz. Orada da bir tane kilise vardı. Oraya bakacağız. Ondan sonra bitiyor. Arkadaşlar son durağımız Aguyaden Kilisesi.
İkinci Dünya Savaşı'nda çok hasar aldığı için sadece uçanının olduğu ve saat kulesinin olduğu yer kalmış. İçerisi tahrip olmuş zaten. Bu arada asansörle yukarıya çıkıldığı söyleniyordu ama şu an kapalı. Belki sizin geldiğiniz dönemde tekrardan faaliyete girebilir. İçeriye geçeyim. İçeriden de çekim yapayım. Dikkatli şekilde şöyle geçiyorum. Akşam yemeği için Five Guys'a geldik. Hayatım, tadını çok beğendin İspanya'da. Deneyelim diyorsun. Beğendik. Yani Almanya'da çok kendilerine özgü de bir yemek olmadığı için bir de hamburger yiyeceğiz Aslında burada şinisel yiyebilirdik ama ya. biz bence hamburger yiyelim. Sıkıntı yok. Hamburger almaya girelim o zaman. Evet, şimdi yemeklerimiz geldi. Hamburger söyledik 2 tane. Ortaya bir tane ufak boy patates. Ama arkadaşlar burası muhtemelen çok tutulmuyor. Çünkü niye diyeceksiniz? Patatesler biraz hazırda bekliyordu. Patatesler pişmiş de sanki tekrardan böyle ısıtılmış gibi kaynar bir şekilde. Bayağı bir sıcak. Evet, değil mi? Evet, çok sıcak şekilde. Ekstra ısıtılmış gibi pişen patatesi. O şeyi yok bunda mesela. O kıtırlık yok zaten. Evet. Ama hamburger güzel. Bu arada o hamburger seninki mi benimki mi? Bakacağız. Bir aç bakalım. 2 diyor. Ha, 2 numara benimki olması lazım. İnşallah hamburgerler iyidir. Arkadaşlar biz buraya 25 euro verdik. Fişi nereye koymuşum? Fiş burada bir yerdeydi. Seninkisi. Benimki onu Doğru da mı verdim. ters yapmışlar? Şurada Evet, ben- hayatım. Aşkım. Evet, toplam Yazmıyor. 25 euro tutmuştu. İnşallah hamburgeri güzeldir. Yani İspanya'da yediklerimizi çok beğenmiştik. Riske atmak istemedik açıkçası. Hamburgeri taze yapılıyor. Güzeldir de. Bakalım. Patatesimiz birazcık hoşumuza gitmedi. Biz bunları yiyelim. Evet arkadaşlar. Şu an konumu da açayım. Şunu da şöyle tutayım. Akşam oldu bu arada. Rüzgar esmeye başladı. Yani gündüz iyiydi ama şu an ikinci ceketimi giydim mecbur. Soğuk bence şu anda. Evet, şu an donuyoruz diyebiliriz. Arkadaşlar bugün çok yoğun bir tempoyla Hannover'i gezdik, bitirdik. Akşam yemeğini de Five Guys'ta denedik. İspanya'ya göre yorumlarsak İspanya'daki kaliteyi burada bulamadık. Kısaca Bulamadık. özetleyelim. Ya belki herhalde yoğunluk daha az olduğu için olmuş olabilir. Evet, burası daha boştu. Daha küçük bir şehir olduğu için de olabilir. Evet, o yüzden eşimin gönlünü almak için onu dondurmacıya getirdim. Arkamızdaki dondurmacı. Topu 2 euro. Ve Gösterebilirsin şöyle kameraya. Güzeldi ama fena değil. güzel. Dondurmacı da Türktü. Evet, hemen Türkleri Yeni anlıyoruz. başladım dedi. Çok favorisi yokmuş söyleyebileceği açıkçası. Arkadaşlar şu ana kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Evet, kanalımıza desteğinizi bekliyoruz. Aynı zamanda Instagram'dan bizi takip ederseniz seviniriz. Evet, yeni aboneler de geldi. Oğlum gelin hemen abone yapayım sizi diyormuşum. Arkadaşlar, Hannover burada bitiyor. Yarın
Hamburg'a gidiyoruz. Hamburg'a gidiyoruz. Evet. Biraz yorgunluktan inanın unutmaya başladım. Hemen otele Çok gidip az dinlenmemiz uykuyla gerekiyor. geldik çünkü gezdik ve bayağı yorulduk. Ben şu an baktım 25 bine yakın bir adım atmışız yani. Benimkisi 30 bin adım hatta. Ben çünkü otele bir kere daha gittim geldim. Sonra ben de alışveriş yaptım ya. Evet, sen de alışveriş yaptın. Arkadaşlar kapatamıyoruz demiş. Bu arada şu bilgiyi verelim bir dakika kapatmadan. Şimdi Avrupa'da mağazalar 8'e kadar açık. Yani ve pazar günleri de kapalı. Bunu tatil yapacağınız zaman göz önünde bulundurun. Önemli Evet. bir detay. Arkadaşlar şu an kapatıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın.